Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem tadıyla gerçekten çok lezzetli ana yemek tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu yemeğe hem çocuklarınız hem de sizler bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yemeğimize ilk olarak köfteleri yoğurmakla başlayacağız. Bunun için 200 gram kıyma kullanıyorum. Kıymanın içerisine 2 diş sarımsağı rendeliyorum. 1 adet rendelemiş olduğum soğanı ekliyorum. 2 yemek kaşığı galeta unu ya da rondodan geçirmiş olduğunuz bayat ekmekleri koyabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiberi de ekliyorum. Daha sonra 3-4 dakika boyunca elimle güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Köfteyi biraz yoğurduktan sonra top olarak elime alıyorum, yoğurma kasesinin içerisine hızlıca vuruyorum. Böylelikle dağılmayan daha sıkı köfteler elde edeceğiz. Köfteyi şöyle bir toparladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Yarım saat boyunca dinlendirmiş olduğumuz köfteyi buzdolabından çıkartıyoruz. Şekil vermiş olduğumuz köfteleri tabağın içerisine koyacağız. İlk önce tabağı biraz yağlıyoruz. Daha sonra ellerimizi de biraz yağladıktan sonra ceviz büyüklüğünde köfteler alarak sıkıştırıyoruz. Daha sonra yuvarlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bütün malzemelerin hepsini köfte haline getirerek tabağın içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köftelerin hepsine şekil verdikten sonra tabağımızı kenara alıyoruz. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Sıvı yağı güzelce kızdırdıktan sonra köfteleri içerisine atıyorum. Köfteleri güzelce kızartacağız. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Kaşık kullanmadan tencereyi sallayarak köfteleri pişiriyorum. Köfteleri yeterince pişirdim. Süzgeç yardımıyla tencerenin içerisinden alıyorum. Köfteleri kızartmış olduğum yağı süzdürüyorum. Aynı yağı tekrar tencerenin içerisine koyuyorum. İçerisine 1 adet küp küp doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Kuru soğanlarımız yeterince kavruldu. İçerisine 1 adet havucu küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. Turuncu rengi çıkıncaya kadar havucu da soğanlarla kavuruyorum. Havuçları yeterince kavurduk. İçerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçaların tamamen ekşi tadı geçinceye kadar güzelce kavuruyorum.
Her zaman söylediğim gibi yemeğinize salça koyduğunuz zaman güzelce kavurun. Böylelikle ekşi tadını hissetmezsiniz. Tarifimde 4 adet patates kullandım. Küp küp doğramış olduğum patatesleri tencerenin içerisine ekliyorum. 2-3 dakika boyunca patatesleri de kavuruyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Ben baharat olarak bu 3 malzemeyi tercih ettim. Sizler damak zevkinize göre istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Baharatları da şöyle bir karıştırdıktan sonra köfteleri içerisine ekliyorum. Daha önceden yapmış olduğum bezelye konservesinin yarısını bu yemek için kullanıyorum. Bezelyeyi de sudan geçirdikten sonra tencerenin içerisine aldım, onu da güzelce kavuruyorum. Yemeğimizde kaynar su kullanıyoruz. Tencerenin içerisindeki malzemeleri bir parmak geçinceye kadar kaynar suyu koyuyorum. Daha sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Altını kısık ateşe getiriyorum. İçerisindeki sebzeler pişinceye kadar bu şekilde pişiriyoruz. Arada bir de kapağını açıp mutlaka karıştırıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 20 dakikanın sonunda yemeğimizi kontrol ediyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz sebzeler oldukça güzel bir şekilde pişti. Artık servis için hazırlayabiliriz. Bu yemeği hala sıcakken servis edeceğiz. Sizlere bir de bu leziz yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça güzel bir şekilde pişti ve çok lezzetli oldu. Bu leziz ana yemek tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.